Merhabalar, bugün sizlere soğukkanlılığıyla tüyler ürperten seri katil Richard Ramirez'in hikayesinden bahsedeceğim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Ramirez, Julian ve Mercedes Ramirez'in 5 çocuklarının en küçüğü olarak 29 Şubat 1960'ta Teksas'ın El Paso kentinde doğdu. Meksika vatandaşı olan ve daha sonra Santa Fe demiryolunda işçi olan eski polis memuru babası Julian, genellikle fiziksel istismarla sonuçlanan öfke nöbetine eğilimliydi. 12 yaşındayken, Richard veya Rishi, büyük kuzeni olan, Vietnam Savaşı sırasında sık sık yaptığı korkunç istismarlardan övünen Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, Özel Harekat Kuvvetleri savaş gazisi olan Mike Ramirez'den güçlü bir şekilde etkilendi. Tecavüz ettiği Vietnamlı kadınlar da dahil olmak üzere kurbanlarının ürkütücü Polaroid fotoğraflarını Richard'a gösterdi. Fotoğrafların bazılarında Mike, istismar ettiği bir kadının kopmuş başı ile poz vermişti. 10 yaşında esrar içmeye başlayan Ramirez, Michael'a eklemler ve kanlı savaş hikayelerine üzerine bağlandı. Mike genç kuzenine gizlice öldürmek gibi bazı askeri becerilerini öğretti. Bu süre zarfında annesi ve babası, eğitmek maksadıyla dövmekten çekinmediğinden Richard geceleri sık sık evden kaçar ve mezarlıkta yatardı. Ramirez, 4 Mayıs 1973'te, kuzeni Mike, karısı Jessie'yi tartışmaları sırasında, 38 kalibrelik bir tabanca ile öldürdüğü zaman orada bulunuyordu. Bu esnada yüzüne kanların sıçradığı söylenir. Bu olaydan sonra Ramirez somurtkan hale geldi, ailesinden ve akranlarından çekildi ve içine kapanık biri oldu. O yılın ilerleyen günlerinde ablası Ruth ve kocası Roberto, Richie'yi gece sömürüsüne götüren obsesif bir röntgenciliğe götürdü. Ramirez ayrıca LSD kullanmaya başladı ve satanizme ilgi duydu. Mike, delilik nedeniyle Jesse'nin cinayetinden suçlu bulunmadı ve 4 yıl Teksas Eyaleti Akıl Hastanesi'ne yatırıldı. 1977'de hastaneden çıkarıldı. Ramirez üzerindeki etkisi devam etti. Ergen Ramirez, gelişen cinsel fantezilerini, zorla esaret ve tecavüz de dahil olmak üzere, şiddetle birleştirmeye başladı. Hala okuldayken, uyuyan patronlarını soymak için maymuncuk kullandığı yerel bir Holiday Inn'de işe başladı. Bir otel konuğu işi bittiği için odaya girdikten sonra, Ramirez'in karısına tecavüz etmeye kalkıştığını yakaladı. Kocası Ramirez'i olay yerinde etkisiz hale getirmesine rağmen, eyalet dışında yaşayan çift, ona karşı tanıklık etmek için geri dönmeyi reddettiğinde cezai suçlamalar düşürüldü. Ramirez 9. sınıfta Jefferson Lisesi'nden ayrıldı. 22 yaşında kalıcı olarak yerleştiği Kaliforniya'ya taşındı. 10 Nisan 1984'te Ramirez, San Francisco'nun Tenderloin bölgesinde, yaşadığı otelin bodrum katında 9 yaşındaki May Leung'i öldürdü. Onu öldürmeden önce kıza tecavüz etti, dövdü ve vücudunu bir borudan astı. Ramirez'in ilk bilinen cinayeti, başlangıçta sonraki suç çılgınlığına bağlı olarak tanımlanmadı. 2009 yılında Ramirez'in DNA'sı, bu olay mahallinde elde edilen bir numuneyle eşleştirildi. 2016 yılında yetkililer, Leung'in cinayetinde bulunduğuna inanılan olay yerinden alınan bir DNA örneği aracılığıyla tanımlanan ikinci bir şüphelinin kanıtını açıkladılar. Yetkililer, o sırada bir çocuk olarak tanımlanan şüpheliyi kamuya açıklamamış ve delil yetersizliğinden suçlama getirmemişlerdir. Artık gece avcısı olarak bilinen Richard Ramirez 28 Haziran 1984'te 79 yaşındaki Venny Winjow, Los Angeles'taki Glacier Park'taki dairesinde vahşice öldürüldü. Yatağında uyurken defalarca bıçaklanmıştı ve boğazı o kadar derinden kesilmişti ki neredeyse başı kopuyordu. Ramirez'in parmak izi, açık bir pencereden girmek için dokunduğu perdede bulundu. Ramirez, 17 Mart 1985'te Kaliforniya Rosemead'deki evinin dışında 22 yaşındaki Maria Hernandez'e saldırdı ve garajına girdikten sonra 22 kalibrelik bir tabanca ile yüzüne ateş etti. Mermi, kendini korumak için kaldırırken ellerinde tuttuğu anahtarlara gelip sektiğinde hayatta kaldı. Evin içinde silah atışını duyan ve Ramirez'in mutfağa girdiğini görünce bir tezgahın arkasına eğilen 34 yaşındaki Dayle Yoshi Okazaki vardı. Başını kaldırdığında onu bir kez alnına vurup öldürdü. Rosemead ev istilasından bir saat sonra Ramirez, 30 yaşındaki Tisailian, Veronica, Yu'yu Kaliforniya'daki Monterey Park'taki arabasından çıkardı.
2 kez, 22 kalibrelik bir tabanca ile vurdu ve kaçtı. Hastaneye geldikten sonra öldüğü açıklandı. 2 cinayet ve 3. denemesiyle, tek bir günde, kıvırcık saçlı saldırganı şişkin gözler ve geniş aralıklı, çürüyen dişlerle, Viking Killer ve The Valley Intruder olarak adlandıran haber medyasında geniş yer aldı. 27 Mart 1985'te Ramirez, bir yıl önce Whittier, Kaliforniya'da yaklaşık 2.00'da hırsızlık için bir eve girdi ve 64 yaşında, o sırada uyuyan Vincent Charles Zazzara'yı, 22 kalibrelik bir tabancayla vurarak öldürdü. Zazzara'nın karısı 44 yaşındaki Majine Levenya, Zazzara'nın vurulduğu silahın sesiyle uyandı ve Ramirez onu dövdü ve değerli eşyalarının nerede olduğunu sorarak ellerini bağladı. O odayı aramaya devam ederken, Majine bağlarından kaçtı ve yatağın altından mermisi doldurulmamış bir av tüfeği aldı. Öfkeli Ramirez onu 3 kez, 22 kalibrelik bir tabancayla vurdu. Sonra mutfaktan büyük bir oyma bıçağı aldı. Vücudunu birkaç kez bıçaklayarak parçaladı, sonra gözlerini çıkardı ve bıraktığı bir mücevher kutusuna yerleştirdi. Otopsi, bıçaklamaların öldükten sonra yapıldığını saptadı. Ramirez, polisin fotoğrafladığı çiçekli yataklarında bir çift Avia spor ayakkabısından ayak izleri bıraktı. Polisin o sırada sahip olduğu tek kanıt neredeyse buydu. Olay yerinde bulunan mermiler önceki saldırılarda bulunan mermilerle eşleşti ve polis seri katilin büyük olduğunu fark etti. Vincent ve McKinney'in cesetleri oğulları Peter tarafından bulundu. 14 Mayıs 1985'te Ramirez, Monterey Park'a döndü ve 66 yaşındaki Bill Doy ve engelli karısı 56 yaşındaki Lilian'ın evlerine girdi. 40 Doy ile yatak odasına girdiğinde karşılaşan Ramirez, Doy kendi tabancasına giderken 22 kalibreli otomatik tabanca ile yüzüne vurdu. Ölümcül şekilde yaralanan adamı bilinçsiz olana kadar dövdükten sonra Ramirez, Lilian'ın yatak odasına girdi, onu bağladı, sonra değerli eşyaları için evi aradıktan sonra tecavüz etti. Bill Doy, hastanedeyken yaralarından öldü. 29 Mayıs 1985 gecesi Ramirez, Kaliforniya'nın Monrovia kentine çaldığı bir arabayla sürdü ve 83 yaşındaki Mabel ve 81 yaşındaki engelli kız kardeşi Florence Nettie Lang'in evinde durdu. Mutfakta bir çekiç bularak yatak odasında Lang'ı dövdü ve bağladı. Sonra kadına elektrik çarptırmak için bir elektrik kablosu kullanmadan önce Bell'i bağladı ve dövdü. Lang'a tecavüz ettikten sonra uyduğuna ve her iki yatak odasının duvarlarına da pentagram çizmek için Bell'in ruhunu kullandı. Kadınlar 2 gün sonra hayatta ancak komada kalabildi. Bell daha sonra yaralarından öldü. Ertesi gün Ramirez, aynı arabayı Kaliforniya Burbank'a sürdü ve 42 yaşındaki Carol Kyle'ın evine gizlice girdi. Silah zoruyla Kyle ve 11 yaşındaki oğlunu kelepçeyle bağladı. Sonra evi aradı. Kyle ailenin değerli eşyalarına yönlendirmesi için serbest bıraktı. Daha sonra ona tekrar tecavüz etti. Ramirez ona bakmamasını emretti ve bir noktada ona gözlerini keseceğini söyledi. Çocuğu dolaptan aldıktan ve ikisini kelepçeyle tekrar bağladıktan sonra olay yerinden kaçtı. 2 Temmuz 1985 gecesi, çalıntı bir arabayı Kaliforniya, Arcadia'ya sürdü ve rastgele 75 yaşındaki Mary Louise Gianno'nun evini seçti. Dul büyükannenin evine sessizce girdikten sonra, yatak odasında onu uyurken buldu. Onu bir lamba ile bilinçsiz olana kadar dövdükten sonra mutfağından 10 inçlik bir kasap bıçağı alarak tekrar bıçakladı. Olay yerinde ölü bulundu. 5 Temmuz 1985'te Ramirez, Kaliforniya, Sierra Madre'de bir eve girdi ve 16 yaşındaki Whitney Bennett'i yatak odasında uyurken bir lastik demiriyle dövdü. Mutfakta bıçak arayıp bulamadıktan sonra, Ramirez kızı bir telefon kablosuyla boğmaya çalıştı. Elektrik kıvılcımlarının kablodan yayıldığını görmeye başladı ve kurbanı nefes almaya başladığında, İsa Mesih'in ona müdahale ettiğine ve onu kurtardığına inanarak evden kaçtı. Bennett, kafa derisindeki yırtılmaları kapatmak için 478 dikişin gerekli olmasına rağmen vahşice dövülmeden kurtuldu. 7 Temmuz 1985'te Ramirez, Monterey Park'ta 61 yaşındaki George Lucille Nelson'ın evini soydu. Onu oturma odası kanepesinde uyurken,
yumruklarını kullanarak ve kafasına tekme atarak onu dövdü. Avia spor ayakkabıdan bir ayakkabı izi yüzüne basılmıştı. İki mahalleyi gezdikten sonra Monterey Park'a döndü ve 63 yaşındaki Sophie Dickman'ın evini seçti. Ramirez, Dickman'a silah zoruyla saldırdı ve kelepçeledi, tecavüz etmeye çalıştı ve mücevherlerini çaldı. Ona her değerli şeyi aldığına yemin ettirdiğinde, ona şeytan üzerine yemin etmesini söyledi. 20 Temmuz 1985'te Ramirez, çalıntı bir Toyota'yı Glendale, Kaliforniya'ya götürmeden önce pala aldı. 66 yaşındaki Lela Kneding'in ve 68 yaşındaki kocası Mako'nun evini seçti. Uyuyan çiftin yatak odasına girdi ve palayı yonttu, sonra onları, 22 kalibrelik bir tabancadan başlarına vurularak öldürdü. Ayrıca değerli eşyalarını soymadan önce vücutlarını pala ile parçaladı. Çalınan eşyalarla çabucak Kneding konutundan çıktıktan sonra Ramirez, Sun Valley'e gitti. Sabah saat 4.15'te Covenant ailesinin evine girdi. Uyuyan Chynron Covenant'ı başından 25 kalibrelik bir tabanca ile vurdu ve öldürdü. Ardından tekrar tecavüz etti ve Somkid Covenant'ı dövdü. Değerli eşyaların yerini söylemesi için Somkid'i evin etrafında sürüklemeden önce çiftin dehşete kapılmış 8 yaşındaki oğlunu bağladı. Saldırı sırasında kendisinden hiç para saklamadığı üzerine şeytana yemin etmesini istedi. 6 Ağustos 1985'te Ramirez, Kaliforniya, Northridge'e gitti ve Chris ve Virginia Peterson'un evine girdi. Yatak odalarına girdi. 27 yaşındaki Virginia'yı korkuttu ve yüzüne 25 kalibrelik yarı otomatik bir tabanca ile vurdu. Sonra Chris'i boynundan vurdu ve kaçmaya çalıştı. Ramirez, kaçmayı başarmadan önce, mücadele sırasında 2 atış daha vurmaktan kaçınırken Chris ile kavga etti. Çift yaralarından kurtuldu. 8 Ağustos 1985. Ramirez çalıntı bir arabayla Kaliforniya'daki Diamond Bar'a gitti ve 27 yaşındaki Sakina Abojad ile kocası 31 yaşındaki Elias Abovat'ın evini seçti. Saat 2.30'dan sonra eve girdi ve yatak odasına ilerledi. Uyuyan Elias'ı, 25 kalibrelik bir tabancayla başından vurarak anında öldürdü. Sakina'yı kelepçeledi ve onu değerli mücevherlerinin yerlerini ortaya çıkarmaya zorladı ve acımasızca ona tecavüz etti. Tekrar saldırıları sırasında çığlık atmayacağı üzerine şeytana yemin etmesini istedi. Çiftin 3 yaşındaki oğlu yatak odasına girdiğinde Ramirez çocuğu bağladı ve Sakina'ya tecavüz etmeye devam etti. Ramirez evden ayrıldıktan sonra, Sakina oğlunu çözdü ve yardım için komşularına gönderdi. Suçlarının medyada yer almasını takip eden Ramirez, Los Angeles'tan ayrıldı ve San Francisco Körfez bölgesine doğru yola çıktı. 18 Ağustos 1985'te Peter ve Barbara Pan'ın evine girdi. 66 yaşındaki uyuyan Peter'i şakağından 25 kalibrelik bir tabanca ile vurdu. Daha sonra 62 yaşında Barbara'yı dövdü ve tecavüz ederek kafasına vurup ölüme terk etti. Olay yerinde, Ramirez yatak odası duvarına bir pentagram ve Jack the Knife ifadesini çizmek için ruj kullandı. Los Angeles suç mahallinden balistik ve ayakkabı izi kanıtlarının Pan suç mahalliyle eşleştiği keşfedildiğinde, San Francisco'nun belediye başkanı Dianne Feinstein bu bilgiyi televizyonda yayınladığı bir basın toplantısı düzenledi. Bu sızıntı, katilin medyayı takip edeceğini bildikleri için davadaki dedektifleri çileden çıkardı ve bu da ona önemli adli kanıtları imha etme fırsatı verdi. Gerçekten basını izleyen Ramirez, o gece Golden Gate Köprüsü'nün kenarına 11/2 Avia spor ayakkabılarını attı. Los Angeles bölgesine dönmeden önce birkaç gün daha bölgede kaldı. 24 Ağustos 1985'te Ramirez, çaldığı turuncu bir Toyota ile Mission Viejo'ya gitti. O gece bir aile tatilinden Meksika'daki Rosarito plajından yeni dönen James Romero Jr.'ın evine girdi. Romero'nun oğlu, 13 yaşındaki James Romero 3, uyanıktı ve Ramirez'in evin dışındaki seslerini duydu. Bir hırsız olduğunu düşünen James, ailesini uyandırdı ve Ramirez olay yerinden kaçtı. James dışarı çıktı ve arabanın rengini, markasını, tarzını ve plakasının bir kısmını not etti. Romero, Vames'in onun bir hırsız olduğunu düşünmesiyle bu bilgiyle polise başvurdu. Bu karşılaşmadan sonra Ramirez, 30 yaşındaki Bill Carson ve 29 yaşındaki nişanlısı Inez Erickson'un evlerinin arka kapısından içeri girdi. Ramirez, uyuyan çiftin yatak odasına girdi ve 25 kalibrelik tabancasının tetiğini çektiğinde Jarns'ı uyandırdı. Dikkatini Erickson'a çevirmeden önce Jarns'ı 3 kez kafasından vurdu.
Ramirez, dehşet düşmüş kadına gece avcısı olduğunu söyledi ve onu yumruklarıyla dövüp dolaba kravatlarla bağlarken şeytanı sevdiğine yemin etmesi için onu zorladı. Ne bulduysa çaldıktan sonra Ramirez, Erikson'a tecavüz etmek için onu başka bir odaya sürükledi. Daha sonra nakit para ve daha fazla mücevher istedi ve onu daha fazla bir şey kalmadığı üzerine şeytana yemin etmesini istedi. Ramirez evden ayrılmadan önce Erikson'a onlara gece avcısının burada olduğunu söyle dedi. Erikson kendini çözdü ve ağır yaralı nişanlısı için yardım almak üzere bir komşunun evine gitti. Cerrahlar 2 mermiyi kafasından çıkardı ve yaralarından kurtularak hayatta kaldılar. Erikson saldırganı araştırmacılara ayrıntılı bir şekilde anlattı ve polis Romero evinden Ramirez'in ayak izini aldı. Çalınan araba 28 Ağustos'ta Los Angeles, Wilshire Center'da bulundu ve Ramirez'in arabayı delil bırakmamak için özenle temizlemesine rağmen polis dikiz aynasından tek bir parmak izi alabildi. Parmak izleri 25 yaşında, Teksaslı, trafik ve uyuşturucu ticareti suçundan uzun bir sabıka kaydı bulunan Richard Moss Ramirez'i işaret ediyordu. Kolluk kuvvetleri 12 Aralık 1984'te Ramirez'in bir vesikalığını medyaya vermeye ve oto hırsızlığı için tutuklamaya karar verdiler. Gece avcısının artık bir yüzü vardı. Polis basın toplantısında açıklandı. Kim olduğunu biliyoruz ve yakında herkes bilecek. Saklanabileceğin hiçbir yer yok. Ramirez, seri cinayetlerine başladığında 24 yaşındaydı. Oto hırsızlığı nedeniyle tutuklandıktan sonra 12 Aralık 1984'te Ramirez'in bu fotoğrafı tutuklanmasına yol açtı. 30 Ağustos 1985'te Ramirez, Kaliforniya'daki neredeyse her gazete ve televizyon kanalında baş haber haline geldiğinden habersiz, kardeşini ziyaret etmek için Arizona'nın Tucson şehrine giden bir otobüse bindi. Kardeşiyle görüşemedikleri için 31 Ağustos sabahı Los Angeles'a döndü. Katili yakalama umuduyla otobüs terminalini kontrol eden polis memurlarının yanından geçti ve Doğu Los Angeles'ta bir markete girdi. Bir grup yaşlı Meksikalı kadın onu korkuyla El Matador veya katil olarak tanımladıktan sonra, Ramirez yüzünü gazete rafındaki ön sayfalarda gördü ve mağazadan panik içinde kaçtı. Santa Ana Freeway'i geçtikten sonra bir kadını kaçırmaya çalıştı, ancak onu takip eden kişiler tarafından kovalandı. Bir süre peşindekilerden kaçabildikten sonra, sonunda bir grup insan tarafından yakalandı. Bunlardan biri metal bir çubukla onun kafasına vurdu. Grup Ramirez'i tuttu ve polis gelip onu gözaltına alana kadar onu acımasızca dövdüler. Duruşma için jüri seçimi 22 Temmuz 1988'de başladı. İlk mahkemesinde Ramirez, üzerine pentagram çizilmiş bir elini kaldırdı ve "Hail Satan! Yaşasın şeytan!" diye bağırdı. 3 Ağustos 1988'de Los Angeles Times, bazı hapishane çalışanlarının, Ramirez'in savcıyı mahkeme salonuna sokacağı bir silahla vurmayı planladığını duyduklarını bildirdi. Sonuç olarak, dışarıya metal detektör takıldı ve giren insanlar üzerinde yoğun incelemeler yapıldı. 14 Ağustos'ta, jüri üyelerinden biri olan Phyllis Singletary mahkeme salonuna gelmediği için duruşma durduruldu. O günün ilerleyen saatlerinde dairesinde vurularak öldürüldü. Jüri korkuyordu çünkü Ramirez'in bu olayı bir şekilde hapishane hücresinden yönetip yönetmediğini ve diğer jüri üyelerine ulaşıp ulaşamayacağını düşünüyorlardı. Ancak daha sonra bir otelde aynı silahla intihar eden erkek arkadaşı tarafından vurulduğu ve öldürüldüğü için Ramirez'in Singletary'un ölümünden sorumlu olmadığı tespit edildi. Singletary'un yerine geçen jüri üyesi evine dönerken çok korkuyordu. 20 Eylül 1989'da Ramirez tüm suçlamalardan hüküm giydi. 13 cinayet, 5 cinayet teşebbüsü, 11 cinsel saldırı ve 14 hırsızlık. 7 Kasım 1989'daki duruşmanın ceza aşaması sırasında Kaliforniya'nın gaz odasında ölmeye mahkum edildi. Ölüm cezalarından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyük anlaşma. Ölüm toprakla gelir. Disneyland'de görüşürüz" dedi. Duruşma 1,8 milyon A, 2019'da dolar olarak 3,71 milyon dolar mal oldu. O zaman 1994 yılında O.W. Simpson cinayet davasına kadar Kaliforniya tarihinde en pahalı duruşma oldu. Duruşma sırasında Ramirez'e mektup yazıp ziyaretlere gelen hayranları vardı. 1985'ten başlayarak Dorian Leoy hapsi sırasında ona yaklaşık 75 mektup yazdı. 1988 yılında Ramirez,
Leo'ya evlenme teklif etti ve 3 Ekim 1996'da Kaliforniya'daki San Quentin Eyalet Hapishanesi'nde evlendiler. Ramirez'in ölümünden yıllar önce Leo, Ramirez idam edildiğinde kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Kaliforniya Yüksek Mahkemesi mahkumiyetlerini ve ölüm cezası itiraz başvuruları başarısızlıkla sonuçlandı. 7 Eylül 2006 tarihinde, Kaliforniya Yüksek Mahkemesi duruşma tekrarı talebini reddetti. Ramirez, ölüm zamanına kadar itiraz başvurusunda bulundu. Akıl sağlığı psikiyatrist Michael H. Stone Ramirez'i doğuştan bir psikopatın aksine sonradan olan bir psikopat olarak tanımlıyor. Ramirez'in şizoid kişilik bozukluğunun kurbanlarının çektiği acıya ve onun takip edilemezliğine kayıtsız kalmasında katkıda bulunduğunu söylüyor. Ramirez, 7 Haziran 2013 tarihinde Kaliforniya, Greenray'daki Marin General Hastanesi'nde B hücreli lenfomaya bağlı komplikasyonlardan öldü. Ayrıca kronik madde kötüye kullanımı ve kronik hepatit C viral enfeksiyonundan da etkilenmişti. 53 yaşında 23 yıldan fazla bir süredir ölüm sırasındaydı.